kalp hastalığıyla ilgili bildiğimiz her şeyi, hatta bize yıllardır anlatılanları bir kenara bırakalım. Gelin tıp dünyasında ezberleri bozan bir hipoteze, yani inflamasyon teorisine daha yakından bakalım. İşte karşımızda tam bir paradoks. Tüm kurallara uyan, tahlil sonuçları mükemmel gelen bir insan nasıl olur da aniden, beklenmedik bir kalp kriziyle hayatını kaybeder? Bu durum hikayenin bize anlatılandan çok daha farklı olduğunu gösteriyor. Evet, asıl soru bu. Eğer problem kolesterol değilse, o zaman gözden kaçırdığımız, hatta belki de hiç bakmadığımız şey neydi? Ve anlaşılan o ki asıl mesele bir tesisat sorunu değil. Yani damarlarımız yavaş yavaş kireçlenen bir boru gibi tıkanmıyor. Gerçek düşman çok daha sinsi ve biyolojik bir süreç, inflamasyon, yani iltihaplanma. Şimdi bakın, bu tablo aslında bütün düşünce yapımızı temelinden değiştiriyor. Artık probleme basit bir tıkanıklık olarak bakmayı bırakıp damar duvarının kendisinde sürekli devam eden bir iltihap olarak bakmaya başlıyoruz. Olay tamamen değişiyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Şöyle düşünün, damarın iç duvarı bir şekilde hasar görüyor. Vücut da bu hasarı onarmak için oraya bağışıklık hücrelerini yolluyor ve bir iltihap başlıyor. Ama bu iltihap bir türlü bitmiyor ve zamanla orada yumuşak, patlamaya hazır bir plak oluşturuyor. Yani bu, bir borunun tıkanmasından çok bir türlü iyileşmeyen bir kronik yaraya benziyor. Ve şimdi sıkı durun, çünkü en çarpıcı bilgi bu. Ölümcül kalp krizlerinin %80'i öyle sandığımız gibi damarı tamamen tıkamış plaklardan kaynaklanmıyor. Aksine krize neden olan plak yırtılmadan önce damarı sadece %20 ila %40 oranında daraltıyordu. Bu da demek oluyor ki asıl tehlike darlığın boyutunda değil. İşte bu benzetme olayı mükemmel bir şekilde özetliyor. Ani kalp krizine neden olan şey, yıllar süren yavaş daralma değil. O iltihaplı sivilcenin aniden patlaması ve o patlamanın tetiklediği devasa kan pıhtısı. Peki tamam, asıl düşman inflamasyon ise yıllardır suçladığımız kolesterolün bu hikayedeki rolü ne? İşte hikayenin en ilginç kısmı şimdi başlıyor. Burada çok ama çok önemli bir ayrım yapmamız lazım. LDL aslında kötü kolesterol falan değil. LDL, kolesterolü kan damarlarında taşıyan bir nevi teslimat kamyonu. HDL de başka bir tür kamyon. Yani bunlar kolesterolün kendisi değil, taşıyıcıları. Standart testler kanımızdaki neyi ölçüyor biliyor musunuz? Bu kamyonların içindeki toplam kargo miktarını, yani LDL-C'yi. Oysa yeni bilimsel veriler bize diyor ki, asıl risk kargonun miktarında değil, yolda ne kadar kamyon olduğunda. Bu tablo durumu o kadar net açıklıyor ki, bakın, iki farklı hastanın kanındaki toplam kargo miktarı, yani LDL-C'si 100 olabilir. Yani tamamen aynı. Ama A hastasının kanında az sayıda ve büyük kamyon varken, B hastasının kanında çok sayıda küçük kamyon var. İşte bu kamyon sayısı, yani partikül sayısı, gerçek riski belirliyor. Çünkü o bahsettiğimiz iltihaplı sivilceye yol açan hasar yaratanlar, yani damar duvarına çarpıp kaza yapma potansiyeli en yüksek olanlar, tam da bu küçük ve yoğun kamyonlar. Hal böyle olunca, bu durum aklımıza çok önemli bir soruyu getiriyor. Yüksek kolesterol için kullandığımız en yaygın tedavi olan statinler acaba doğru hedefe mi nişan alıyor? Statinlerin gerçekten ne kadar etkili olduğunu anlamak için gelin biraz sayılarla konuşalım. Mayo Clinic'in hazırladığı bir çalışma, bu ilaçların belirli bir grup insan için ne anlama geldiğini çok net ortaya koyuyor. Şimdi gözünüzde canlandırın. Önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riski birbirine çok benzer 100 kişi var. Eğer bu 100 kişiden hiçbiri ilaç kullanmazsa, istatistiksel olarak 10 yıl içinde 8'inin kalp krizi geçirmesini bekliyoruz. Peki bu 100 kişinin tamamı 10 yıl boyunca her gün statin kullanırsa ne oluyor? Kalp krizi geçirenlerin sayısı 8'den sadece 6'ya düşüyor. Peki bu istatistik o gruptaki insanlar için bireysel olarak ne ifade ediyor? Gelin parçalara ayıralım. Anlamı şu: 100 kişiden sadece 2 kişi bu ilaç sayesinde kalp krizinden kurtulmuş oluyor. Bakın, buradaki amaç statinler işe yaramaz demek değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Ama sormamız gereken soru şu: sadece kolesterol kargosunu düşürmeye odaklanmak, o geriye kalan 98 kişinin asıl risk faktörünü, yani inflamasyonu gözden kaçırmamıza mı neden oluyor? Belki de yanlış hedefe ateş ediyoruz. Peki madem sadece kargonun miktarına bakmak yetmiyor, o zaman ne yapmalıyız, neye bakmalıyız? İşte riski doğru anlamak için kullanmamız gereken yeni yol haritası.
Modern bir risk değerlendirmesi çok daha derine bakar. Mesela asıl riski gösteren kamyon sayısını ölçen ApoB veya LDL-P testi, vücuttaki genel iltihap seviyesini gösteren HSCRP ve metabolik sağlığınızın en önemli göstergelerinden biri olan açlık insülini. İşte bunlar gibi testler resmin tamamını görmemizi sağlayan çok daha gelişmiş araçlar. Ve işte bütün bu anlattıklarımızın özeti bu. Varmamız gereken yer tek bir rakama, yani kolesterole takılıp kalmak yerine asıl sorunun kökenine inmek. Yani damar duvarındaki o iltihaplanmaya ve bozulmaya odaklanan bir tedavi ve yaşam tarzı yaklaşımı benimsemek. Şimdi size bir soru. Bir sonraki sağlık kontrolünüzde kendinize ve doktorunuza sormanız gereken soru belki de şudur: biz şu an sadece kanımdaki kargoyu mu ölçüyoruz, yoksa yoldaki kamyonları da sayıyor muyuz? İşte bu basit soru, sağlığınıza olan bütün bakış açınızı değiştirebilir.